Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda sizinle tasarımı bana ait olan bir model çalışacağız. Şahane bir çalışma oldu. Bunu şal olarak, atkı olarak ya da bu enini fazla büyütmeden fular olarak da kullanım sağlayabilirsiniz. Çok güzel bir model oldu ve çok güzel bir çalışma oldu. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Diğer sosyal medya hesaplarıma da sayfamda ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi bu modeli çalışırken hangi ipi kullandım ve ölçüleri nasıl? Hemen onun hakkında bilgi vermek istiyorum. Kullandığım ip gerçekten şahane bir ip. Kesinlikle bu modeli yapacaksanız bu ipi kullanmanızı rica ediyorum. Çünkü ipi elinize aldığınızda bile herhangi bir ağırlığı ipin yok. Ve bu da yapacağınız çalışmada gerçekten şahane düşürüyor örgüyü. Şimdi şöyle tılsım ipini aldım ben. 2 adet bu ipten kullanım sağladım. İkinci ipten de şu kadar kaldı. Hani püskül falan yapmak isterseniz ben tercih etmeyeceğim püskülü. Hani uçlarına ya da başka bir şekilde bir örgüde örebilirsiniz. Şöyle etiketini sizlere göstermek istiyorum. Renk kodunu da şöyle göstereyim hemen. Demiş olduğum gibi bu ipten 2 adet aldım ve ikincisinden de bu kadar ip kaldı. Şimdi bunu nasıl ördüm, ilmek sayısı ve boyutunu nasıl ayarladım? Hemen onun hakkında da bilgi vermek istiyorum. Şimdi örgümüze şuradan başlıyoruz. 5 ilmek şişimizi atarak başlıyoruz ve tek bir taraftan arttırma yapıyoruz. Ajurlu bir arttırma da yapabilirsiniz. Gizli arttırma da yapabilirsiniz arkadaşlar. Tek bir tarafı düz kalıyor ve tek bir taraftan arttırmalarımızı yaparak devam ediyoruz. Şöyle de göstermek istiyorum. Çalıştığımız model çok çok kolay bir model. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir çalışma. Şimdi ölçülerine gelecek olursak 5 ilmekle başladık dedik. Bir taraftan arttırmalarımızı yapıyoruz. Diğer taraftan düz olarak devam ediyoruz. Bakın kenarında şöyle göstereyim size. Şimdi buradaki 5 ilmekle başlayıp arttırmalarımızı yaparken uzunluğunu ben 85 santimetre olana kadar devam ettim. Yani arttırma yapmaya devam ettim. Bir tane ipimden şundan az kalmıştı arkadaşlar. Bu ip hani azalana kadar, yani bitmesine yakın hale gelene kadar benim elimle sizin eliniz farklı olacağı için santimetre veriyorum. Bu ölçüyü sizlere veriyorum. 85 santimetre olana kadar devam edin. 85 santimetreden sonra yine arttırma yaptığımız taraftan kesme yapmaya başlayacağız. İlk başlamış olduğumuz yere gelene kadar, yani 5 ilmek kalana kadar örgümüzü eksiltmeye, yani kesmeye kenarlardan devam ediyoruz. Toplam uzunluk ise 170 santimetre oldu arkadaşlar. Videonun başında söylemiş olduğum gibi buradaki arttırmaları tamamıyla sizin kullanım şeklinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani örnek veriyorum, ben bu modeli bir sıra ördüm, arka taraftan ördüm, ikinci sırayı ördüm ve üçüncü sırada arttırmamı yaptım. Her sırada arttırma yapmıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli bir detay. Çünkü siz bunu 5 ilmekle başlayıp her sırada arttırma yapmayla devam ederseniz 85 santimetreye ulaşmadan, yani 40 santimetrede bu aradaki genişliği, yani şuradaki V'yi görmüş olursunuz. Ve bu da bu modelde hoş durmayacaktır. Bakın şöyle. Dediğim gibi 2 sırada, yani 2 örnekte bir arttırma yapıyoruz. Zaten şimdi birazdan modeli çalışırken göstereceğim.
Arttırmalarımız, eksiltmelerimiz bu şekilde. Boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki arttırmaları dilerseniz 3 örnekte bir yapıp hani bunun enini fazladan da genişletmeden de devam edebilirsiniz. Ya da 4-5 sırada da yapabilirsiniz. Yani bu tamamıyla size kalmış olan bir durum. Şuradaki enini siz nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Hatta eni ne kadar olduğu onu da ben sizlere hemen ölçerek göstereyim. Benim için ideal bir boyut oldu. Şöyle ölçtüğümüzde eni 33 santimetreye geliyor. Yani şuradaki arttırmanın son sırası 33 santimetreye geliyor. Dediğim gibi bunun enini azaltabilir veya daha da fazlalaştırabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin kullanım şeklinize bağlı. Şimdi bu modeli yine orta kalınlıkta bir yün ile gösterim sağlayacağım. Zaten yaptığımız örnek çok kolay. Ve aynı zamanda ben bu modelde kullandığım şiş numarası da 4 arkadaşlar. Çünkü bu ipte eğer eliniz sıkı ise çok sıkı ise 5 kullanmanızı rica ediyorum. 4'ün altını kullanmayın. İnce bir yapısı var. Fakat ip 4 ve 5 numarayı, hatta eliniz çok sıkıysa 5,5 da kullanabilirsiniz. İp kaldırıyor. Ben şişime ilmeklerimi attım. Şimdi ilk bir sıra düz örgümü ördüm. Şimdi buradan modeli nasıl çalışıyoruz? Arttırmalarımızı nasıl yapıyoruz? Aynı zamanda eksiltmelerimizi nasıl yapıyoruz? Hani nasıl sürece devam ettirebiliyoruz? Onların hepsini detaylı olarak anlatacağım. Şimdi modeli beraber çalışalım sizinle. Ben şişime yeteri kadar ilmeği attım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, bir düz. İlk sıramızı bu şekilde yapıp ve bir tane de arttırma yapacağız. Sıramın sonuna kadar bir ters ve bir düz ilmeklerimle devam ettim. Kenar ilmeğim var burada şu an. Bir tane arttırmam, bakın şişime şöyle doladım. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum ve sıramı tamamladım. Şimdi arka tarafa geldiğimizde ise ilmekleri gördüğümüz şekilde değil, tersine öreceğiz. Burası çok önemli. İlk sırada şaşırmayabilirsiniz ama diğer sonraki sıralarda şaşırabilirsiniz arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın burada bir artırma yapmıştık. Ve modelin arka tarafına geldiğimizde ilmekleri değiştireceğiz. Şimdi buradaki görmüş olduğumuz ilmek düz ilmek. Bunu normalde ters öreceğiz. Ters öreceğimiz için artırma yaptığımız ilmeği düz örmemiz gerekiyor. Şimdi bunun mantığını bir sonraki arttırmada göreceksiniz. Model kurulumu olduğu için ve ilk sırada arttırma yapmamız gerekiyor. Bu şekilde kurulumu yapıyorsunuz. Düzü ters, tersi de düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi örgünün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz ve aynı zamanda bir ilmek belirleyici, yer belirleyici kullanmanızı rica ediyorum. Çünkü bu modelde aklınız karışabilir. Çünkü 4 sırada bir artırma işlemi yapacağız. Bakın biz hangi sırada artırma yaptık? İlk sırada. Şuradaki haroşa ilmeğin tepesine yer belirleyicimi geçirdim. Devam ediyoruz. Düzü düz, tersi ters olarak modelin kurulumunu arka yüzden yaptık çünkü. Düzü düz, tersi ters olarak sıramızı tamamlıyoruz.
düz ördüm, ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım ve arka yüze geçiyorum. Arka yüzde modelin değişimini yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın düz gördüğüm ilmeği ters örüyorum. Ters gördüğüm ilmeği de düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Örgümüzün ön yüzüne geldik ve bu sırada artık arttırma yapacağız. Şimdi buradaki püf noktayı göstereceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Düzü düz, tersi ters olarak örüyoruz. Modelin ilk sırası biraz aklınızı karıştırabilir, tekrar söylüyorum. O sadece kurulum bölümü. Sonraki sıralarda çok kolaylıkla ve rahatlıkla yapabileceksiniz. Şimdi buradaki detay, şimdi şuradan bakın, arttırmayı bu sırada yaptık. 2 sıra düz ördük, 2 sırada ters ördük. Yani toplamda 4 sıraya tekabül etmiş oldu. İlmek belirleyicimi alıyorum. Şimdi son sıradayım. Yani burada arttırma yapacağım için buraya yer belirleyicimi taktım. Yani bu sırada arttırma yaptım. 4. sıraya döndüğümde yine arttırma yapacağımı kendime hani belirtmek adına, kafa karışıklığı olmaması adına bu şekilde yaptım. Düzü düz, tersi ters olarak ördüm. Sıra tamamladım. İlmeğimi arttırdım. Kenar ilmeğimi örüyorum. Yine arka yüze geçtim. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi burada yine ilmek değişikliği yapacağız. Tekrar gösteriyorum bakın. 2 tane düz var. Önünde ters var. Şimdi bu tersi düz olarak öreceğim için doğal olarak bunu da ters olarak örmem lazım. Ters ördüm. Ters ilmeğimi düz ördüm. Yani bir nevi pirinç taktiği. Fakat sadece burada her sırada bir değil, 2 sırada bir değişiklik yapıyoruz. Anlamadığınız bir yer olursa videoyu başa sararak tekrardan izleyebilirsiniz. Sıramı tamamladım. Ön tarafa geldim. Model kendini biraz göstermeye başladı. Zaten devam ettikçe bu şekilde gözükecektir. Şahane bir model arkadaşlar. Herkesin yapmasını tavsiye ederim. Şimdi yine arttırmalarımızı yaparak bu şekilde devam edeceğiz. Artırma mantığını anladığınızı varsayıyorum. Çok zor değil zaten. Bu yer belirleyiciyi kullandığınızda 4. sıraya geldiğinizde ön yüzde yine buradan arttırma yapacaksınız. Şimdi burada artırmalarımızı yeterince yaptığımızı düşünelim. Şimdi eksiltmeyi nasıl yaptım? Yine tek taraftan düz olarak çıkacak ve buradan bir V'lik oluşturacağız. Sıramın sonuna kadar ilmeklerimi nasıl görüyorsam o şekilde örüyorum. Her eksilttiğiniz sırada yine ilmek belirleyiciyi buraya eklemek zorundasınız. Kafanızın karışmaması için. Artırma yaptığımız sıradan itibaren ben yine 2 sırayı tamamladım. Şurayı da görebilmeniz açısından. Şimdi normal şartlarda benim burada artırma yapacağım sırada daha doğrusu eksiltme yapacağız ama artırma yapmamız gerekiyordu. Örgünüzü örerken bu şekilde yapın. Bakın bir tane haroşa, 2 düz, 2 tane haroşa. Yine ilmeğimi şuraya, ilmek belirleyicimi şuraya taktım. Şöyle de göstereyim bakın. 2 düz, 2 haroşa. Şöyle. Şimdi bu sırada biz artırma değil, eksiltmeyi göstereceğim. Ben nasıl eksiltme yaptım bu modelde. Bakın şişimde 2 tane ilmek var. Şu 2 ilmeği tek seferde şişime aldım ve düz olarak örüyorum. Şöyle. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum.
arka yüze döndüm. Yine aynı mantıkta artırmalarımızı nasıl 4 sırada yapıyorsak eksiltmelerimizi de aynen o şekilde 4 sırada yapacağız. Yine ilmek belirleyici kullanarak kenar ilmeğimi aldım. Bakın düz örgü, ters. Şunu düz olarak öreceğim. Ters olarak, düz ve ters. Tamamıyla yapmış olduğum şalın ya da atkının mantığı bu yönde. Pirinç tekniği kullanarak fakat 2 sırada bir kullanım sağlayarak ve 4 sırada bir arttırma. Bakın şurada bir zaten üçgen oluşmaya başladı. Sonrasında arttırmalarımızı tamamladıktan sonra örgümüzde eksiltmelerimizi bu şekilde yapıyoruz. Kenar ilmekten önceki 2 ilmeği keserek devam edeceğiz. Bir kesim daha göstereceğim. Biraz daha oturabilmesi için ilmeklerimi değiştiriyorum. Bakın 2 tane düzü gördüğünüzde ilmekleri değiştireceğinizi de anlayabilirsiniz. Şöyle 1, 2. Düzü ters ve tersi düz örüyoruz. Her zaman için örgünün arka yüzünde modelimize kurulum yapıyoruz. Şimdi tekrardan gösteriyorum bakın. Bir tane haroşa, 2 tane düz ve şimdi bu sıranın sonunda eksiltme yapacağız. Ön yüzde ilmeklerimizi nasıl görüyor isek o şekilde örüyoruz. Yer belirleyicimi aldım. 2 düz ve son sıradaki haroşanın tepesine battım. Şimdi ilmek olarak şişimde 3 ilmeğim var. İpimi arka tarafa aldım. Şu ikisini de tek şişe geçirdim. Düz bir şekilde kesim işlemini yaptım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Şöyle bakın. Artırma işlemi ve kesim işlemi bu şekilde olmakta. 5 ilmekle başlayıp 5 ilmek kalana kadar da eksiltmelerimizi yapıyoruz. Tekrar belirtiyorum. Bakın şunlar size kılavuz olabilir. Şuradan artırmayı ya da eksiltmeyi yaptığınızda yer belirleyicinizi buraya geçirin. 2 düz, 2 ters. Bakın yine ilmek belirleyiciyi geçirin. 2 düz ve 2 ters. Artırmanızı, eksiltmenizi bu şekilde yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın lütfen. Her eklemiş olduğum videodan haberdar olabilmek adına zil butonunu da aktif etmenizi rica ediyorum. Tekrardan göstereyim bakın. Gerçekten şahane. Herkesin örmesini isterim açıkçası bu modeli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.